Abi son olarak da Vietnamlıların savaş zamanı yediği şeyleri getirdi. Şu bildiğin fıstık şeker, bir de kum abi. Harbi kum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, bir şeyin kökü. Düşen bombaların açtığı oyuklarmış. Burası bildiğin savaş alanı yani şu an. Abi içeride bambudan kazıklar var. Abi bu alttaki tüneller hava alsın diye yapılan. Abi diyor ki taşa benzetip yapmışlar ki gezen Amerikalı askerler anlamasın bunun alttaki tünel deliği olduğunu. Abi bu nasıl bir yer? Neyse tünele girmedik demeyelim abi. Tünel böyle bir yerde, nasıl girdim la ben oradan? Kapıyı kaldır bir daha çıkarsın oradan dedi de. Abi herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Vietnamlıların Amerikalılarla savaştığı zaman yerlere böyle kilometrelerce çukur kazmışlar. Cu Chi tünelleri denilmiş bunlara, Cu Chi tünelleri. Bunları ziyarete geldim. Biraz da size bilgi vermek için böyle bir video hazırlayayım dedim. Vietnamlılar nasıl şartlarda Amerikalılarla savaşmış, neler yapmış hep birlikte göreceğiz. Hadi içeri girelim bakalım. Abi içeriye girince böyle bir yol önünüze çıkıyor. İlerliyorum, binalar var, arabalar var, Noel Baba oteller falan var. Ama tam çözemedim ne burası. Birilerine soracağım, bakayım bulabileceğiz mi? Çok değişik bir şey buldum. Nehir üzerinden böyle yapraklar gidiyor ama bunlar nereden gelmiş anlamadım. Parça parça bir sürü böyle gidiyor. Görüntü güzel ama. Abi gezi şapkamızı taktık. Buradan içeri gireceksiniz ama önce bilet almanız gerekiyormuş. Bilet ücreti büyük ihtimal 20.000, yani yaklaşık 1 dolara yakın bir şey. Alalım biletimizi. Yeah. I want to see the Cu Chi tunnels. Yeah. Yeah, 90,000. Abi 20 değilmiş, yanlış okumuşum. 90'mış. Böyle. Hadi girelim içeri. Böyle bir şey verdiler bana. İşte içeride gezme, kapıdan geçme falan filan. 90 tam kaç yapıyor? 24, 48, 4 dolar yapıyor ya, 4 dolar yapıyor. Abi Vietnamlılar böyle şeyler yapıyorlar, çadırımsı. Bunun ne olduğunu inanın ben hala çözemedim. Bir giriş deliği yok çünkü. Bir yerden eşeleyip mi acaba şey yapıyorlar, anlamadım dondu. Abi merhaba herkese. Öncelikle size biraz bilgi vereyim dedim. Burası Vietnam'ın Ho Chi Minh şehri ve burası eskiden Amerika kampıymış ve burada Cu Chi tünelleri var. Amerika kampının altında, hemen altında 200 kilometrelik bir alan Cu Chi tüneli diye geçiyor. Bunlar Vietnamlı askerlerin elleriyle kazdığı tüneller ve Viet Cong, Güney Vietnamlı askerlerin oluşturduğu bir alan. Asker demeyeyim, burada yaşayan insanların oluşturduğu tüneller ve bu tünelleri elleriyle kazmışlar. 200 kilometre ve Amerikalıların burada kuruluşlandığı alanın hemen altında. Yani Amerikalılar mesela bir yere gittikleri zaman geri döndüklerinde bu alanlarda istirahat ediyorlarmış ve bu alanın altındaki tünellerden Vietnamlılar geceleri Amerikalı askerleri öldürüyorlarmış ve bu tüneller çok küçük. Normal benim, senin veya sizlerin giremeyeceği boyutlarda. Özel Vietnamlı küçük, nasıl diyeyim yani, böyle tünellere girebilecek insanların geçebileceği boyutlarda. Hemen bu alanın altında. Birazdan biz de gideceğiz. Tünelleri göreceğiz. Turistlere özel olarak açmışlar bir bölümü. Bakalım nasıl olacak? Girebilecek miyiz? Daha bilmiyorum, ben de görmedim. Abi bu tüneller 1940 yılında kazılmaya başlanmış. Fransızlı askerlere karşı. Burası çünkü 1950'ye kadar, 54'e kadar diyeyim. Ho Chi Minh 1954'te Fransız ve İngilizleri bozguna uğratmış. Bu zamana kadarki olan süreçte Fransızlar, İngilizler buraları hep sömürmüş. Dediğim gibi tüneller 1940 yılında başlanmış kazılmaya. 1960 yılına kadar devam etmiş. 200 kilometrelik bir şeye ulaşmış, alana ulaşmış. 1960 zamanlarında da Amerikalı askerler için kullanılmış bu tüneller. Dediğim gibi geceleri çıkıp Amerikalı askerleri öldürüyorlarmış. Sonra tünellere geri girip orada yaşıyorlarmış sadece. Ve bu tünelleri korumak için 46.000 Vietnam Konglu asker ölmüş. Asker ve sivil karışık örgüt diyeyim. Burada gerçi o zamanlar sivil yokmuş. Herkes, hatta Ho Chi Minh'in bir sözü var. Silahları olan silahlarıyla, kılıçlı olan kılıçlarıyla, sopası,
küreği olan da onlarla savaşmış. Kadın erkek herkes savaşmış burada. Ve Amerikalılar en son baş edemeyince buraya bir bombardıman yağmurunda tutmuşlar zehirli bombayla. İnsanlar artık tünel altında nefes alamayacak hale gelmişler ve yaklaşık bir 50.000 kişi burada ölmüş tünellerin içerisinde. Ve bu atılan zehirli bombalardan genetiklere de geçmiş. Vietnamların genetiğine de bulaşmış. Gelecekteki çocuklar da etkilenmiş bu bombanın getirdiği rahatsızlıklardan. Aynı Çernobil ve Hiroşima'daki olan olaylar gibi. Abi ben biraz araştırma yaptım. Yıllar var. Ortalama ben size bir şeyler söyleyeceğim. Bu arada savaşın iki adı var. Birincisi Vietnam Savaşı, ikincisi Çin-Hindi Savaşı. Çin-Hindi denmesinin sebebi zaten bu bölge eskiden tabii Vietnam falan yokmuş. Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın birleşimi olan bölge. Çin-Hindi diyorlarmış. Bu bölgeden sonra savaş sonunda sınırlar çizilince Vietnam Savaşı adı altında kalmış. Ama savaşta ölen insan sayısı tabii Vietnam'da çok fazla. Bu arada savaş Kuzey Vietnam, aynı Güney Kore'deki, Kuzey Kore'deki savaş gibi Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam arasında geçiyor aslında. Güney Vietnamlı taraflar Amerika'yı destekliyor. Çoğu Fransa'yı destekliyor. Zaten aynı taraf bunlar. Yani para isteyen, altın isteyen tarafı destekliyor ki savaş olmasın, insanlar ölmesin. Kuzey Vietnam'sa sosyalist tarafı destekliyor. Kuzey Vietnam'sa Çin, Sovyet Birliği ve Kuzey Vietnam adı altında geçiyor. Aşağıyla birlikte savaşıyorlar. Abi savaş zamanı ölen toplam Vietnamlı sayısını söylüyorum. 2 milyon. 2 milyon toplam Vietnamlı sayısı var. Amerikalı asker ölen sayısı 56.000. Sovyet Birliği'nden ölen kişi sayısı 16 kişiymiş. Çin'den ölen kişi sayısı işte 50.000 falandı. Böyle 2 milyon insan ölmüş Vietnam'da. Vietnam'ın şu anki nüfusu 90 milyonla 100 milyon arası bir şeydi sanırım. Büyük kayıplar var. İşte böyle tüneller kazılmış. Savaş sırasında içlerinde yaşamışlar. Tünellerin içinde. Yemekler yenmiş. Çıkıp Amerikalılarla, Fransızlarla savaşılmış. Dediğim gibi bu bölgeyi kuranlar Kuzey Vietnam destekçileriymiş. Zaten Güney Vietnam'daki insanlar Amerikalıları desteklediği için normal hayatlarına devam ediyorlar. İşte Amerika gelmiş buraya, kuzeyi bombalamaya başlamış. İşte Çin yukarıdan Amerikalılarla kapışmış. İşte Sovyet Birliği falan 16-15 asker yollamış. Ölenler yine buradaki insanlar. Öyle diyeyim, 2 milyon kişi. Şu anki nüfusa bakıyoruz. O zamanki nüfusla oranla nüfusun 1/10 falan ölmüş yani. 2 milyon kişi ölmüş. Abi 2 milyon Vietnamlı dedim ben ölen sayıya. Bu Wikipedia'da orada burada yazan, hani kaos büyümesin diye. Ama Ho Chi Minh'in, yani bu savaşı kazanan ve bağımsızlığı ilan eden kişinin söylediği kadarıyla 13 milyon bir sayı var. Kuzey ve Güney Vietnam'ın toplamında. 1,5 milyon da zehirlenen, sonrasında ölen insan var. Ama sonuç olarak savaş kazanılmış. En son zaten Ho Chi Minh aşağıya doğru ilerliyor abi. Kuzeyden başlayıp, Hanoi'den başlayıp, şu anki başkentten başlayıp aşağıya doğru, yani buraya doğru, Ho Chi Minh denilen şehre doğru, yani liderin kendi adını verdiği şehir. Bu arada eski ismi Saigon. Başkentmiş o zamanlar Güney Vietnam için. Kuzeyden inip buraya kadar ilerleyince bu şehri de almış, adını koymuş ve savaşı sonlandırmış. Tabii biz hani savaş bitmiş diye görüyoruz ama şu anki Vietnam'ın durumuna bakınca yine hala sömürge bir ülke. Savaşın sonunda bir anlaşmalar imzalanmış. Kendi şeyini bize vereceksin, işte kazancını, şeyini falan, harçlar, maçlar, artık onların detaylarını bilmiyorum. Ama dediğim gibi imzalar atılmış. Sonra savaş Vietnam kazandı diye herkes evine köyüne dönmüşler. Fakat sömürge hala devam ediyor. Buradan bir para akışı Amerika'ya, oraya buraya hala gidiyor. Olay bu abi. Çok uzatmayayım, hadi gidip tünellere bakalım. Abi o zaman kullanılan, yani 1965-70'lerde kullanılan tanklar, uçaklar falan buraya bırakılmış. Mesela bu tank Amerika yapımı. Burada yazıyor Origin USA. Amerikalı askerlerin işte buraya getirdikleri şey. Bayağı zaten senelerdir burada çökmüş. Arkada bir uçak var. O da aynı şekilde Amerikalı askerlerin buraya getirdiği uçak. Zaten Vietnam'ın böyle bir şansı yok. Adamların uçaktan, tanktan, toptan, teknolojiden bir alakası yok. Direktman Amerikalıların buraya getirdiği şeyler, uçaklar falan. Böyle mesela burada bir helikopter var. Bu da Amerikalı. Abi burada bir alan var. O zamanki savaşta kullanılan silahları sergiledikleri bir yer. Ve bu silahlarla atış yapmanıza izin veriyorlar. Tabii gerekli parayı verdikten sonra. Abi şöyle makinalı, normal tüfek, silahtan çok anlamıyorum ama çoğu Amerikan yapımı olabilir veya Sovyet olabilir. Şunlar Sovyet galiba, Call of Duty'de görüyordum. Bunlar da Sovyet olabilir. Şunlar Colt abi, Colt Amerikan.
Onu biliyorum. İşte savaşta ele geçirilen, askerlerden alınan ama bozukalar falan var. Silahlar. Şu yanda da bombalar falan var. Onları da göstereyim size. Abi şöyle. İşte bomba. Şunlar havan topu bilmem ne bir şeyler. Bildiğin savaş aletleri. Buraya bir şeyler yığmışlar. El bombası. Cart curt. The shells and bombs. Bomba parçaları yani parçalar. Bombalardan, patlayanlardan kalan parçalar. Füzeleri işte tankın tekeri falan her şeyi buraya atmışlar böyle bulduklarını. Bunlar da bomba kafalı, mermi kafaları galiba. Şunlar daha büyük bombalar. Burayı zaten abi yerle bir etmişler, dümdüz etmişler. Şu bombayı düşünsene içi dolu. Atıyorlar. Bak şu roket neymiş? Roket launcher. İçinde hala mermisi bile var şunun ya. Bu bildiğim böyle pu diye bir sürü roket atıyor. Bak hep atılmış zaten, yanmış arkası. Böyle bence çok güzel yapmışlar abi. Burayı böyle herkese göstersinler. Buraya zaten deli gibi turist geliyor. Amerikalısı, Fransızı gelsin görsün bombaları nasıl kullanmışlar. Kaç milyon insan ölmüş. Öğrensinler. Ben üzülürdüm yani böyle bir savaşın içinde olsaydık ve turist olup gelseydim o ülkede tekrar görseydim üzülürdüm. Yazık yani. Abi yürürken bileti düşürmüştüm, buldum ya. Şerefsiz beni içeri almadı. Buradaymış. Şanslıyım baya. Ama bunu yırtmışlar mı lan? Böyle değildi sanki. Bu galiba ya. Dur gideyim bir sorayım. I found it. I just drove in there because I'm always like this, you know. I just drove. Sorry. No? No. Why? You see here. Abi komedi ya, ben bilet aldım tamam mı? Cebimde kamerayı sokup çıkartıyorum, bu bilet de aynı cepte. Oralarda falan video çekerken sürekli sokup çıkarttım. Düşürmüşüm ortada. Sonra bana bilet sordular, bilet yok dedim. Şu ortaya gittim, bir tane koparılmış bilet gördüm. Şunu koparmışlar. Sonra geri döndüm gittim. Bu bilet kullanılmış dedi. Geri bir daha gittim buldum bunu anasını satayım. Şimdi gidip sokacağım. Kamera falan yasak diyorlar da kim takar? Bırak. Really found it, yeah. I told you I have ticket. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Bye. Just moment, please. A sticker for you. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah, just a moment. You follow him. Okay. That's many way. Okay. Thank you. Abi böyle yollardan geçiriyorlar bizi. Abi yardım ediyor bana. Birkaç tünel görüp çıkacağım zaten. Burada yol yapmışlar. Bileti buldum. Aferin diyorlar. This is war clothes, yeah? Abi savaşta Vietnamlıların kullandığı kıyafetler. Böyle mataraları işte şeyleri falan üstlerinde. Şurada dediğim gibi yine bombaları falan var. Burada küçük bir köpekleri var. Ve şuralarda uyudukları hamaklar var. Şunlar da hamakları. Böyle. Hitchhike. Autostop. No bike, no bus, nothing. Autobot. Yeah, bus. Yeah. Autobot. Yeah, Autobot. Oh, Autobot. This late, 5 p.m. Yeah. Last one. Last one, 5 p.m. Yeah. Number 79. We fit to the bomb later. Yeah. Bomb later. Abi buralar bombaların düştürdüğü oyuklarmış. Düşen bombaların açtığı oyuklarmış. Burası bildiğin savaş alanı yani şu an. Abi bana rehberlik ediyor. Sağ olsun, biletsiz demek ki yapmayacaklarmış. This is the air hole. Abi bu alttaki tüneller hava alsın The diye tunnel yapılan şey. underground. Yeah. Tunnel underground. Yeah. This is the air hole to take the air. Yeah, I see. To make it look like the termite mound because the forest many the termite mound like use me to attach Yeah, I understand. Abi diyor ki taşa benzetip yapmışlar ki gezen Amerikalı askerler anlamasın bunun alttaki tünel deliği olduğunu. Bildiğin havalandırma deliğiymiş o alttaki tüneller için. That's what to look like the big termite mound. Yeah. But we see fighting bunker inside. You look inside the bunker, about 3 and 5 people. Look everywhere by the loophole here. Yeah. When you go about 20 meter from here, good gun to shoot out. Have 1, 2, 3, 4 loophole to one bunker. If you inside, you look everywhere. Nice. Have you got to go inside the bunker? No. You go? Yeah. Okay. Come on. If you go down the tunnel inside the bunker, have the secret entrance this way. This way? Yeah. Okay, wait. But I can't pass. I think. Yeah, you can try. I will try. Can you hold this? But now you go down here to take the picture. Yeah. You go down here to take the picture.
and you move inside. The first you turn right. You turn right about 3 meters. You turn left. You inside the bunker. You look anywhere later. You end up over there. Chú nghe nè. Vay ya. Abi bu nasıl bir yer? Işık koymuşlar da üstüm başım battı ya. Abi bu tüneller genişletilmiş hali. Adam ilerle sola dön dedi. Oradan göreceksin dedi de ben her şeyi attım oraya. Göremeyeceğim. Karanlık ya. Neyse tünele girmedik demeyelim abi. Tünel böyle bir yerde nasıl girdim la ben oradan? Buralar kapalı zaten. Okay, you go there. Yeah, I see. You go there inside the bunker. Yeah. I think yeah. You turn right. You turn right about 3 meters. You turn left. You inside the bunker. You look anywhere later. You end up over there. Put the door. Is there any door? Yeah, the door over there. You put the door up here. I see. Okay, I will try again. Again. Abi altta içeride şey varmış. Sağda kapıyı kaldır bir daha çıkarsın oradan dedi de. Görmüyorum ki anasını satayım. Ne var orada? Aha buldum. Lan. Çamur mamur hepsi ağzıma girdi. Abi ağzına sıçayım sen. Inside the bunker. Yeah. Inside the bunker. Inside there? Yeah. Oh yeah, I will try. Abi her yerim çamur lan. Lan öldüm lan, dayı öldüm. Burada havalandırma gibi bir şey çarpıyor. Görmüyorum ki bir şey dayı. Gördüm. Abi şu şeyden silahlarla sıkıyorlarmış buradan. Delikler var. Geri ineyim. Çok karanlık ve üstüm başım battı ya. Eski yerden çıkayım. Dayı burayı kapatmış. Benden de Vietnamlı asker olurmuş. Are you okay? Yeah, I'm Yeah, okay. It's really hard to walk. Yeah. Not the cover. Okay, we go. Dayı beklemiyor ki beni dayı. Nereye gidiyorsun? Abi çok iyi ya. Bayağı iyi. Şunlar hep bomba izleriymiş delikler. Is it trick ya? Bamboo trap. Aha. Yeah. The first to dug the big hole about 3 meters deep, and we geometric bamboo to make Bamboo. sharp bamboo stick to put inside, and that's Yeah. why the cover. Yeah. If you go, can you fall down? Yeah, the trap. Abi içeride bambudan kazıklar var. Ve bildiğim böyle çimen. Bu tabii şu an restore edilmiş hali. Yeah, okay. Normal bir şeye yaptıklarını düşünün. Direkt içine düşüp ölüyorsun kazıkla yani. Helal olsun adamlara. İşte bu şartlar altında savaşmış Vietnamlı kardeşlerimiz. Abi de onaylıyor beni. Real tunnel. Aha. Orijinal tünelin şeyi.
That's one the military have bunker. Hı hı. Military have bunker. But now we been which one? You follow me, go down here and you go around. You look around and go inside. So not about 5 meters long. Short one. Okay. Yeah. Oh no. But now go. Not stay here. Not here. Yeah. Can I pass? Okay, go this way. Geçemeyeceğim ki dayı ben oradan çantayla. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, operation room. Abi burada yaralıları Yeah, kontrol operation room. ediyorlarmış. Would you like to take the picture souvenir, Yeah, please? yeah. Savaş zamanı, ulan ne hale girdim dayı ya. Savaş zamanı buralar daha korunaklıymış. Tabi bura şu an turistik diye. Böyle. Yeah. Yeah. You know the cat here, the wounded soldier, just from the battlefield come down to operation room by the hammock like this. Because the water, we don't have the helicopter. Yeah. Just move by the bike hand. Dedik helikopter olmadığı için eskiden böyle taşıyorlardı dedi yaralıları. Kilometrelerce yerin altından. Belki de sürükleye sürükleye. That's one the commanding headquarters, meeting bunker. But now we the best one, you follow me, go down here about the 15 meters, have the beach room, the meeting room for you to 15. take the picture. Please? Okay. Yeah. Can I go there with my bag? Yeah. Yeah. Yeah, to take it with you. Dayı ben buradan geçemem çantayla. Okay. I'm gonna leave here and come back again. No, don't come back again. I can take again. No. To take the back. Go inside. I can't pass with my bag in here. No, go the long way. Can we turn? No. Come back here. To take the back. Okay, wait. Abi burada yemek yiyorlarmış. Böyle bir harita toplanma alanları var. Toplaşıp burada çay kahve içip plan yapıyorlarmış bu odada. Böyle burası da. Abi dayı inat etti. Çantanı getirmezsen seni oradan geçirmem diyor ya. Şeytan diyor çık kaç. Al dayı al. Gitar gitti hep kırılacak. Yeah. Okay. But go the long way. Yeah. Yeah. Headquarter commander, meeting bunker. Maybe you sit here to take the picture. No. It's nice. And the booby trap in the solar system, you're supposed to have many the booby trap like that. Yeah. When just go down to a tent and go down the tunnel, they build a small root tree and people go down to a tent. Yeah. You to put the trap here in the cold one, you can go down, cannot connect the phone down. I see. Whew. Look, My friend, the back fan. Abi yarasalar var orada. Your friend? Okay, how are you now? You fire, you strong? Yeah. Okay, go this way. Long way. Okay. How are you? Nice. Yeah. That's just saying the gorilla in the wall. Yeah. Okay, go. Yeah. Ağzıma sıçtı ya.
Okay? Yeah, I need time. It's too heavy. I'm gonna drink it with water. Yes, I'm saying the good man before. You tired? Yeah. We have a long time. Okay, the left will go up. Okay? Yeah, yeah, yeah. No, that's it. Yeah. Dayı mahvetti beni. Gerçekten zor abi. İnsanlar ceset, yaralı her şeyi taşıyor. Şimdi daha iyi anladım yani, çok zor. Ya. Abi son olarak da Vietnamların savaş zamanı yediği şeyleri getirdi. Şu bildiğin fıstık, şeker, bir de kum abi. Harbi kum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, bir şeyin kökü. Tadı tatlı ama. Yeah, thank you. Oh, quá. Chị ra là ngon rồi. Đổ luôn chứ. One more? Yeah, no, it's Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you, thank you. Okay, we go. Yeah. Abi yediğimiz şey şuymuş bu arada. Bana paket yaptı abi. Böyle bitirdik, gidiyoruz. Thank you, thank you. Bye bye. Öldürdü beni, yemin ediyorum öldürdü beni. Bilerek yaptı ki savaşın o şeyini anla. Hazır çantam da var. Gerçekten anladım yani. At the end of the tour here. Yeah. Yeah, bye bye. Thank you Good so luck much. to you. You Thank go you. help here. 100 meters, you look down, you turn right, but you Temple restaurant and local bird. Look on the number 79. Okay. Go to here to the Puchi market. Okay. Okay, bye bye. Thank you so much. I really like Vietnam Yeah, people. good luck to you. Bye bye. Sana bol şans dedi. Yemeğimi verdi. Çok ilginç bir tecrübeydi benim için. Bitirdi beni, yemin ediyorum bitirdi beni. Bizim gezi mahvetti beni. Harbi mahvetti. Bak şurada da gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle girip çıkalım. Pardon ya, ateş falan yakıyorlar abi. Bomba yapıyorlar. Çimento falan, duvarları şey yapıyorlar. Çalışan askerlerin kapkacak falan yapıyorlar. Onları çekmişler. Durum böyle. Bana bir tane de Ho Chi Minh savaş şeyi verdiler. Bu arada kapandı burası galiba. Böyle devam et dedi. Gidiyorum ben de. Neyse biraz kendime geleyim, anlatacağım abi, çok yoruldum ya. Abi sürüne sürüne o ilk geldiğim yere geldim. Giriş yeri, tünellerin içinden geçe geçe buraya kadar geldim ya. Çok zordu, harbi çok zordu. Burada biraz soluklanayım. Burada internet vardı, ona bir bakayım. Kamboçya'ya gideceğim abi. Daha yolu bilmiyorum ve 70-80 kilometre uzağım. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ya bu çantayla oradan geçmeye çalışmak acayip bir deneyim. Nasıl diyeyim? O savaş anını bana hissettirdi. Sanki böyle arkadaşım yaralanmış da onu çekiyormuşum, sürüklemeye çalışıyormuşum gibi bir heyecan oldu. O içerideki havasızlık zaten ayrı bir panik katıyor adama. Düşeceğim, bayılacağım falan diyorsun. Adama da rezil olmak istemiyoruz. Biz Türk'üz hani, biliyorsunuz. Ya hallederiz, sıkıntı yok da. Abi ben şimdi soluk soluğa çıkmaya çalışıyorum. Çanta
Hani değdirmemeye çalışıyorum pislenmesin diye. En son saldım, çektir kamerayı bile çizdim. Yapacak bir şey yok. Savaş hali bunun belki de 50-60 katı benim bu yaşadığım şeyin. Gerçekten zor. Gerçekten yani acayip soğukkanlı olup panik yapmamak gerekiyor o tünellerin içinde yaşamak için. Ki şu an benim hani geçtiğim sizin gördüğünüz tüneller turistler için genişletilmiş. Bu internette de yazıyor. Burada da bana söylediler. Eğer hani o eski halinde geçmeye çalışsaydın tıkılır kalır ölürdün diyorlar. Normal benim, senin, onun, bunun geçeceği yerler değil. Vietnamlı, Viet Cong'lu askerlerin küçük boyutlularda olanların oluşturduğu bir tünel burası. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Amerika sırf bu tarz tüneller açılsın diye kamplar kurmuş ve insanları eğitmiş, yer altından bu tarz tünellerle savaşın diye. Küçük boyutlu insanlar ve başarılı olamamış, savaşamamış yani Vietnamlılarla bu tüneller konusunda. Gerçekten çok farklı bir şey. Soğukkanlı olup İçeride doğru hareket etmeyi, o enerjiyi doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Panik yapmamak gerekiyor. Ki savaş halinde nasıl panik yapmayıp soğukkanlı kalacaklar onu anlamadım ben. Çok zor. Yaşattılar abi bana bu heyecanı. Teşekkür ediyorum. Adamın yapmak istediği şeyi ben çok iyi anladım. Zaten bana en başta sordu. Yaşamak istiyor musun o hali dedi. Ben dedim ki evet dedim. Benim dedim YouTube kanalım var ve aktarmak istiyorum dedim arkadaşlarıma. Görsünler dedim o savaş halini. Yaşat dedim yaşatabildiğin kadar. Elinden geldiğince aktarmaya çalıştı bana. Ben de size aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Diyeceğim, dünya üzerinde birilerinin sırtına basarak yükselmeye çalışıyor. Ve burada savaşan ölen askerler de sırtına basılan ve bunu kaldıramayan, gururuna yediremeyip bu tünellerde savaşan insanlardı. Bu dünyanın şartı bu. Birileri kaybetmeli ki birileri kazansın. Çok üzücü. Ben bu sebeple Amerika olsun, Rusya olsun, Çin olsun, Japonya olsun bu tarz ülkelere karşı, bu tarz ülkelerin yönetim anlayışına karşı biraz tepkiliyim. İnsanları başka. Ben her türlü insanla tanıştım. İnsanlara hiçbir sözüm yok. Herkesin kendi şeyinde kalmış. Ama yönetimin, sistemin gerçekten kötü oluşu üzüyor yani beni. Bu böyle. Abi bu arada burası kapanıyor 5'te. Saat şu an tam 5. Tam zamanda çıktım. Abi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size elimden geldiği kadarıyla Kuçi tünellerini göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi sağlıcakla kalın.